Tarihin sonunda hep aynı soru sorulur. Ülkeleri kim yönetir? Krallar mı? Başkanlar mı? Generaller mi? Yoksa oy kullanan milyonlar mı? Bu sorunun cevabı hiçbir savaş raporunda yazmaz. Çünkü gerçek güç çok daha sessizdir. Çok daha görünmezdir. Çok daha sabırlıdır. Ve bazen gerçek gücü görmek için saraylara değil, kasalara bakmak gerekir. Çünkü devletler düşüncelerle değil, borçla hareket eder. Borç verirsen emir verirsin. Borç alırsan emir alırsın. Bu belgesel işte tam orada başlar. Borcun icra dairesinde değil, siyasetin merkezinde olduğu yerde. Milattan sonra 18. yüzyıl. Avrupa. Sınırları barut belirler, yasaları hanedanlar yazar. Ama parayı kim yazar? Kral değil, kilise değil, ordu değil. Bu yüzden borç verenler kimse tarihin gizli iktidarı da odur. İşte Rothschild ailesi o kapıdan girer, sessiz, isimsiz. Kimse onları çağırmaz ama herkes onları kullanır. Çünkü para çağrılmaz, para çağırır. Almanya, Frankfurt, Judengasse, duvarlarla çevrili bir mahalle. İçeri girersin ama dışarı çıkamazsın. Akşam olduğunda kapılar kilitlenir. Yahudiler esnaf olmaya zorlanır. Tacirlik yapmak ama siyaset yapmamak şartıyla. Burası ironiktir. İktidardan dışlananlar bir gün iktidarın boş defterini tutacaktır. Bu tesadüf değildir. Bu tarih değildir. Bu sistemin kusurudur. Ve bazı kusurlar sistemleri yıkar. Almanya, Frankfurt, Judengasse, duvarlarla çevrili bir mahalle. Girebilirsin ama çıkamazsın. Gün batımında kapılar kilitlenir. Bir kredi istiyorum. Derhal. Önemli bir miktar. Bir girişim için. Bu. Yeterli değil efendim. Risk çok büyük. Sadece yaz, çocuk. Sizin gibiler rakamlarda iyidir. Onurda değil. Tüccar olmaya zorlandık. Tek bir şahırtla ticaret yapmaya. Siyasete asla dokunma. Bu kitaptan. Onların kanunlarından korktukları kadar korkmalarını nasıl sağlarız? Sistemin kusuru bu. Güçten dışlananlar. Bir gün onun borç defterini ellerinde tutacaklar. Bir kredi, yeni bir sevkiyat girişimi için. Gizli kalmalı elbette. Elbette lordum. Güven bizim en değerli varlığımızdır. Mayer Rothschild küçük metal eşyalar satar. Ama onun dükkanından içeri bir gün farklı biri girer. Hessen Prensi Wilhelm IX. Burada ilk siyasi bağ kurulur. Bu bağ kralların sarayında değil bir Yahudi gettosunda kurulur. Soru şudur: bir prens neden bir gettodan alışveriş yapar? Cevap ekonomik değildir, kültürel değildir, dinsel değildir. Cevap güvendir. Çünkü krallar soylulara güvenmez. Soylular krallara güvenmez. Ordu siyasete, siyaset orduya güvenmez. Ama herkes paraya güvenmek zorundadır. Bu yüzden devletle sermaye ilk kez burada aynı masaya oturur. Masanın ayağı tek kelimeyle açıklanır: kredi. Mayer'in 5 oğlu olmasa bu sadece küçük bir aile ticareti olurdu. Ama bıçak burada keskinleşir. 5 kardeş 5 farklı başkente gönderilir. Londra, Paris, Viyana, Napoli, Frankfurt. Bu hamleye tarihte isim verilmedi. Ama modern istihbarat bunu şöyle tanımlayacaktır: siyasi yerleşme. Çünkü devletler savaşırken bu 5 şehir karar veriyordu. Londra, İngiltere'nin aklı Paris, Fransa'nın kalbi Viyana, Avusturya'nın hanedanı Napoli, İtalya'nın kapısı, Frankfurt ok işareti Alman prensliklerinin ticareti. 5 kardeş aynı aileden olabilir ama 5 ülke aynı çıkarı paylaşmaz. İşte tehlikeli soru burada başlar. Aynı aile farklı devletleri yönlendirebilir mi? Cevap evettir. Ama kimse bunu yüksek sesle söylemez. Çünkü bunu söylemek siyaseti yerinden oynatır. Avrupa devletleri savaşa para bulamaz. Çünkü savaş ucuz değildir. Ordular maaş ister. Silahlar altın ister. Toprak vergiden önce kan ister. O yüzden kralların yüzünü güldüren hep aynı kelimedir: borç veriyoruz. Ama borç
hiçbir zaman tek taraflı değildir. Her zaman bir şart içerir. Ya toprak, ya ayrıcalık, ya vergi imtiyazı, ya ticaret yolu, ya yasa değişikliği, ya diplomatik koruma, yani borç. Ekonomi değildir, siyasettir. Ve siyasette hiçbir şey bedava değildir. Sizin teminatınız bir kaybedenin vaadidir. Napolyon sahneye girdiğinde Avrupa'nın haritası ateşle çizilir. Herkes gücün Napolyon'da olduğunu düşünür. Çünkü ordusu var, generalleri var, zaferleri var. Ama Napolyon'un da borçları var. Devletler savaşı sevmez. Ama sermaye savaşta büyür. Çünkü savaş uzadıkça borç büyür. Borç büyüdükçe bağımlılık artar. Bu yüzden en büyük soru şudur: Napolyon'u kim finanse etti? Bir tarihçi şöyle der: İngiltere. Bir diğeri şöyle der: Fransa. Diğeri der: Rothschild. En tehlikeli tarihçi ise şöyle der: hepsi. Çünkü devletler savaşır ama faturayı hep aynı aile keser.